Zipline var. Yukarıdan isterseniz yine buraya kadar kayıyorsunuz. Gerçekten Moskova'da özellikle bu bölgelerde hayat başka akıyor. Moskova ambiyansını, havasını hem de o tarihi Rus havasını derinden hissedebileceğiniz en güzel cadde. Böyle sıcak havalarda enteresan güzel bir yer oluyor. Zaten su gösterilerine de bakar mısınız? Moskova'da hiç böyle bir yer olduğunu bilmiyordum gerçekten. Bu gönderi yöntemi de çok fazla kullanılıyor. Yandex'in bunlar gönderi robotları. Şu binanın şekli gerçekten de çok iyiymiş ya. Muazzam bir sofra oldu arkadaşlar. Bütün gökdelenler ve ben aynı kareye ancak bu kadar sığabildik. Eğer bir gün Moskova'ya yolunuz düşerse bu bölgeyi de seyahat listenizin bir kısmına ekleyin arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir bölümden hepinize merhabalar. Selamlarımı, pozitif enerjilerimi ve en güzel dileklerimi iletiyorum. Muhteşem bir yaz günü. Şimdi sizlere güzel bir bölüm hazırlayacağım burada Moskova'da. Önce Arbat Caddesi'ni gezeceğiz. Burada birkaç yaşayan Türkler var. Onlarla görüşeceğiz ve size Moskova'nın daha fazla böyle çok gösterilmeyen yerlerini göstermeye, tanıtmaya çalışacağım. İlginç ve güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Rusya Federasyonu dünyanın en büyük ülkesi. Dünya karalarının %11'ine sahip. Bir başından bir başına kadar 11 tane ayrı saat dilimi var. Şu anda Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'dayız. Onun da en eski caddelerinden bir tanesi Arbat Caddesi'ndeyiz. Arbat Caddesi Moskova'nın tam merkezinde. 500 yıllık bir cadde, en az tarihi buralara uzanan bir cadde. Yani burası Moskova şehrinin ruhunun nabzını tutan 15. yüzyıldan beri var olan bir mekan aslında. Bugün tabii fazlasıyla gördüğünüz gibi şöyle hediyelikçiler var. Ve tabii restoranlar var, kafeler var. Dünyanın her mutfağında burada bulabilirsiniz. Eğlenceli, keyifli bir caddedir Arbat. Yani şehrinde zaten geldiğinizde görmeniz gereken yerlerinden bir tanesi yine. Yani şöyle söylemek gerekirse İstanbul'a gidip İstiklal Caddesi'ni görmemekle eşdeğer diyebiliriz. Moskova'ya gelip Arbat Caddesi'ni görmemek. Böyle küçük tarihi evler var. Tabii bunların çoğusu 19. yüzyıldan kalmış. Çünkü 1812 yılında burada bir yangın olmuş. Ondan sonra caddeyi yeniden inşa etmişler tabii. Cadde bugün halen böyle kullanılıyor, görüyorsunuz. İnsanlar evlilik fotoğrafları, videoları, her şey de burada. Çekiyorlar böyle, kullanıyorlar caddeyi de. Alexander Pushkin genç eşi Natalya Ganchorova ile 1831 yılında yine bu caddede bir kilisede evlenmiş ve caddenin başında şu an müze olarak kullanılıyor. Bu evde, yani burada yaşamışlar. Tolstoy burada gezinmiş. Yani bu cadde birazcık daha böyle hani aristokratların, edebiyatçıların da yaşadığı, gezdiği, dolaştığı bir cadde olmuş Moskova'da zamanında. Ve hala da zaten görüyorsunuz, sanatçılar burada yine çalışmaya devam ediyorlar. Caddeyi de sadece temizlemiyorlar, siliyorlar, yıkıyorlar yani. Ve her daim böyle tertemiz. Çok güzel. Kafeler demişken gördüğünüz şu Stars Cafe eski Starbucks. Burada yaptırımlar uygulanıyor. O yaptırımlardan sonra ismi dönüşen kafelerden bir tanesi de bu. Bunu Rusya'da bir şarkıcı, ünlü şarkıcı aldı. Bütün kafeleri Stars Cafe yaptı. Tabii arkadaşlar, yaptırımlar demişken size şunu anlatayım. En çok bunu soruyorsunuz. Yani Türkiye'den buraya gelirseniz internetiniz olmuyor ilk 24 saat. Ancak bazı e-sim şirketleri sanırım hemen çalışıyormuş. O yüzden yani internetiniz gelir gelmez de olabilir. Fakat bunların isimlerini ben şimdi burada söylemeyeceğim. Siz bana yazın Instagram'dan ya da bu videoyu yorum olarak yazın. Ben size hangilerinin çalıştığını söyleyeyim. Burada böyle kocaman bir elma mı bu ya?
bir şey var. Hediyelikçi arkadaşlar. Tabii şu anlarda, şu zamanlarda Arbat daha fazlasıyla böyle ticari bir yer ve turistlerin gözdesi haline gelmiş. Moskova'da bu gönderi yöntemi de çok fazla kullanılıyor. Yandex'in bunlar gönderi robotları. Sipariş veriyorsunuz, gidiyor siparişi verdiğiniz yere. Orada yüklüyorlar ve sizin adresinize kadar getiriyor. Önünde engeller olsa da aşıyor. Tabii kışın çok fazla kar yağdığı için burayı bazen bunu ittiriyorlar falan, öyle geçebiliyor şeyleri, engelleri. Ama yine de çoğunlukla iş görüyor. Arkadaşlar bu cadde yani aşırı keyifli. Gezilmesi gereken, görülmesi gereken bir yer. Yemek yiyeceğim önce ve ondan sonra yolculuğumuza devam edeceğiz. Daha videonun başlarındayken videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, hype puanı vermeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Caddede böyle Rusya'ya ilişkin resimler var. Yani gidilecek yerler, ne bileyim tarihi kişiler, onların resimlerini falan da görebiliyorsunuz. Dedim ya, daha birçok böyle hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler var. Yani Moskova ambiyansını, havasını hem de o tarihi Rus havasını derinden hissedebileceğiniz en güzel cadde burası diyebiliriz Moskova'da. Burada tabii Türk tatlıları satan bir yer de var. Yine Türk restoranları da var. Hatta müziği duyuyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Onlardan bir tanesi de Mezopotamya restoran. Şimdi ben burada yemek yiyeceğim. Arkadaşlar burada bir yemek yiyelim bakalım. Türk yemeklerini özledik yine. Arkadaşlar şimdi ben oturdum. Burada Türk mutfağına özgü her şeyi bulabiliyorsunuz. Şöyle size kısaca menüyü göstereceğim. İsterseniz kahvaltı yapabiliyorsunuz. Yani şöyle bütün sayfaları göstermeyeyim ama hemen hemen Türkiye'de yiyebileceğiniz her şey var burada. Mesela şöyle bir meze tabağı var. 400 gram 1450 ruble. Salatalar işte yine sebze tabağı var. 1250 ruble. Çorbalar 650 ruble. Gayet de leziz, ben denedim. Onu da söyleyeyim. Evet, birçok mezeler, her şey var. Kebaplar var. Salatalar var. Pide var 940 ruble. Lahmacun 770 ruble. Kebaplar 1400 ruble, 1400 ruble. Bu şekilde gidiyor fiyatlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi kahvaltımız geldi. Muazzam bir sofra oldu arkadaşlar. Ve buranın işletmecisi Emrah Bey de benimle birlikte beraber kahvaltı edeceğiz. Nasılsınız? İçerisinde size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok hoş dizayn edilmiş de bir yer. Aynı zamanda burası hafta sonları da böyle bir şey gibi çalışıyor. Sanki bir gece kulübü gibi de çalışıyor. Saat 5.30'a kadar çalışıyorlar hafta sonu. Cuma, cumartesi günlerinde. Hafta içi ise 3'e kadar açık burası. Hem yemek yemek için hem eğlenmek için istediğiniz zaman gelebilirsiniz Moskova'da olduğunuz zaman. Arkadaşlar şimdi sizlere burada buranın işletmecisi ve sahibisiniz değil mi siz aynı zamanda? Ramazan Bey'i tanıtmak istiyorum. Burada sağ olsunlar beni de ağırladılar. Çok teşekkür ediyorum. Evet Ramazan Bey, biraz kendinizi tanıtır mısınız? Toplam 10 yıldır buradayız. Yani Moskova'ya geldik 10 yıl oldu. Mekan zaten 10 yıldan fazla açık burası için. Yani yemeklerimiz çok güzel. Türk mutfağını getirdik Moskova'ya. Çok güzel bir kültürel tanıtım gibisiniz zaten. Burada Türk geceleri falan da yapıyorsunuz. Türk gecelerimiz de oluyor tabii. Türk gecelerimiz müzik, ondan sonra müziğimiz oluyor güzel, canlı müzik. Peki Moskova'da yaşamak nasıl bir duygu Ramazan Bey? Moskova tabii güzel bir şehir tabii yani nasıl tabii insan memleketini üzüyor ama buraya işte en son biz buraya geldiğimizde çok yerleri gezdik. Yani böyle yemek kültürü olarak çok farklı mesela. Rusya'nın yemek olarak kültürü bize çok uzak. Evet. Onun için böyle bir yer, tabii burayı, Türkiye'yi buraya getirdik. Kebapçı işlerimiz olsun, Doğu kültürünü, Türkiye, Anadolu mutfağını Moskova getirdik. Evet. Şefler de Türk değil mi burada? Tabii şeflerimiz de Türk. Peki burada kendi eviniz mi, kira mı, nasıl yaşıyorsun? Ben kendi evim. Kendi evim. Geldiğim zaman.
Kiraları sorsam bilir misin? Tabii Nasıl peki buralarda kiralar? Kiralar Moskova çok yüksek, kira fiyatları çok yüksek. Çok yüksek değil mi? Mesela örneğin bu civarlarda Bu civarlarda 120 bin rubleden başlıyor. 120 bin 90 ruble. bin, 120 bin. Ev peki büyük mü yani küçük mü? Nasıl? Ya evler 2 oda. 2 oda yani öyle geçiyor. Mesela bir odalar 90 binden başlıyor. 2 odalar daha yükseliyor fiyatlar. 120 bin, 140 bine kadar çıkıyor burada. Merkezde burada Moskova'da. Arbat bölgesini diyorum. Tabii burası tam merkez, Tam bu merkez arada. burası. Evet. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Valla bekliyorum misafirlerimizi, yani Moskova ziyarete gelenleri, ondan sonra Moskova'da yaşayan Türk arkadaşlar, misafirlerimizi bekliyoruz. Gelin misafir ederiz. Burası Arbat Caddesi'nin hemen girişinde zaten Mezopotamya restoran rahatlıkla bulursunuz. Şu tarafta girişte büyük bir semaver var. Birazdan size orayı da göstereceğim. Geldiğinizde hemen ilk bölümünde Arbat Caddesi'nin. Gelip burada siz de eğer canınız Türk yemeği isterse çok keyifli bir şekilde yiyebilirsiniz. Ya da herkes zaten yurt dışına çıktığında o ülkenin yemeklerini yemiyor ya da yiyemeyebiliyor. O yüzden güzel bir seçenek. Eğer gelirseniz kesinlikle buraya gelin. Deneyin. Turetskaya, Kuhnaya, Mezopotamya gördüğünüz gibi. Sağ olsunlar beni ağırladılar. Ramazan Bey, Emrah Bey izliyorlarsa da buradan onlara da yeniden selamlar, sevgiler. Ve söylediğim gibi gerçekten çok da iyi insanlar. Gelin, ziyaret edin. Benden de selam söyleyin. Bilsinler nasıl geldiğinizi. İşte bu gördüğünüz semaveri bulduğunuzda hemen zaten caddeye girmiş oluyorsunuz. Bu caddenin ismi Stary Arbat, yani eski Arbat Caddesi. Buradan başlıyor. Burası Arbat metrosu. Evet, koyu mavi hat yani. Bakalım. Bayağı derin olan metrolardan bir tanesi. Nasıl ama? Efsane değil mi? Yani bir aslında metro videosu yapmak istiyordum fakat sanırım zamanım yetmeyecek. Arbatskaya da yine güzel olan metro istasyonlarından bir tanesi. Şimdi de Kievskaya metro istasyonuna geldik. Buradaki metro istasyonu da inanılmaz güzel. Gördüğünüz gibi şu işlemeler yapılmış. Buradaki işlemeler tabii ki o dönemki Sovyetler Birliği halkının işlemeleri. Karşımızda da Kiev tren garı var. Zaten istasyona ismini de bu Kiev tren garı veriyor. Şimdi burada ben tabii size aslında buranın tarihi ve önemli yapılarından Ukrayna Oteli'ni göstermek istiyorum. Şuradan bir su alayım ya. Здравствуйте, у вас есть холодная вода? Moskova'nın bu bölümü görece daha sakin. Şimdi o karşıda gördüğünüz oteli ziyaret edeceğiz. Daha doğrusu tarihi 7 tane bina. Bunlara 7 kız kardeş diyorlar. Stalin zamanında yapılmış. Stalin Sovyet mimarisi tarzında. Bu binalardan tam 7 tane yaptırılmış o zaman Sovyet toprakları içerisinde. Bunlara da 7 kız kardeş diyorlar. Sanırım bir tanesi de bunun Polonya'da var. Varşova'ya yaptırılmış. O yüzden yani enteresan bir hem mimarisi hem de görseli enteresan. O yüzden geldik ve bu bölüm de gerçekten de güzel. Bakarsanız insanlar etrafında güneşleniyorlar. Havuza falan da girenler var. Tabii artık havalar iyiden iyiye sıcak oldu. Ablalar da video çekiyorlar. Şu taraftan geçmeye çalışacağım. Şimdi nehrin diğer tarafında. Buradan isterseniz tabi nehir turları da var. Onlara katılabiliyorsunuz. Şuradan kalkıyor hatta nehir turları da ama sanırım ben şu köprüden geçeceğim. O yüzden oraya gidelim. Orası yayaların geçtiği köprü. Ne kadar güzel bir köprü değil mi? Burası Moskova Nehri. Köprüde cam mekan.
Yani köprünün üstü cam mekanla kapatılmış. Kale gibi görünüyor yani. Yüksek ihtimalle Moskova'nın buralarını hiç görmemişsinizdir daha önce. Yani bu videoda birazcık daha Moskova'nın farklı yerlerini, farklı bölgelerini biraz sizlere göstermek istedim. Kendim de gezmek istedim. Gerçekten çok değişik ve güzel bir köprü olmuş. İnanılmaz. Yani ben de ilk defa gördüm bu arada. Onu da söyleyeyim. Şöyle hemen balkondan da çıkıp şeyi izleyebiliyorsunuz. Moskova Nehri manzarasını izleyebiliyorsunuz. Bakın şu karşıda 7 kız kardeşten bir tanesi de yine o bina. O binalardan birini görmeye gidiyorum. Üstünde Sovyet yıldızı var. Bir tane de şu tarafta olması lazım ama o tarafta da Moscow City var. Orayı da göstereceğim size. Birazdan da oraya gideceğim. Şimdi evet, buraya gelip isterseniz diğer taraftan da, yani nehrin şu tarafından turlara katılabiliyorsunuz. Gemi turlarına katılabiliyorsunuz. Moskova'da hiç böyle bir yer olduğunu bilmiyordum gerçekten. Güzel, değişik mimarili bir köprü. Şöyle bir balkona çıkayım tekrar, oradan da bir manzaraya bakalım. Спасибо. Hatta 7 kız kardeşin 1, 2, bir tane orada gördük 3. Şu tarafta bir tane var 4. Ve gittiğimiz de 5.'si. 5 veya 6'sı burada diye biliyorum. Burası da daha böyle insanların yaşadığı ama lüks evlerin olduğu bir yer gibi geldi bana. Karşı tarafa boşuna geçmişim bu arada. Diğer taraftaymış aradığım bina. Niye böyle oldu? Çünkü burada lokasyon tam olarak çalışmıyor haritalarda. O yüzden yanlış yerleri gösterebiliyor. Biraz tahmini gidiyorum yani. Bilginiz olsun. Geldiğinizde işte taksi çağırırken ya da başka haritayı kullanırken böyle şaşkınlıklar, şaşırmalar olabilir. Buna dikkat edin. Ve de şehir merkezinde taksi çağırırken de yerinizi tam işaretleyin haritada. Yoksa yine taksi başka yerlere gidiyor. Onu bulması falan yine bir sürü bir zahmet oluşturuyor. Bilginiz olsun. Kocaman da bir alışveriş merkezi var burada. Ve acayip kalabalık. Baksanıza. Tabii havalar artık ısınınca böyle havuzların başları falan doldu. İnanılmaz. Şimdi karşıya geçeceğiz. Zaten şuraya gidiyoruz. Yedi kız kardeşten bir tanesi bugünkü Radisson Otel, Radisson Collection Otel olarak kullanılan bina bu. Stalin zamanında yapılmış olan Sovyet mimarisi tarzında bir bina. Söyledim, bundan tam 7 tane yaptırmışlar Sovyetler Birliği'nin tamamına o dönemde. Bunların 5 tanesi veya 6 tanesi şu an Rusya topraklarında. Biri de Polonya'da, Varşova'da diye biliyorum. Bu bölgede yarı merkezi bölge diye söyleyebiliriz. Aslında yani merkeze bayağı yakın ve insanların da yaşadığı yerler yani. Şimdi burası tabii yine söyleyeyim, hep söylüyorlar, geliyorlar işte bir böyle pastaneden poğaça alıp Moskova işte Rusya çok ucuzmuş falan gibi şeyler söylüyorlar ama ucuz değil arkadaşlar. Bu şehir merkezinde Moskova'da evin metrekaresi 650 bin ruble, yaklaşık 400 bin Türk lirası. Ev kiralarını az önce duydunuz. Restoranda Ramazan Bey söyledi. Orada 120 binden başlıyor. O da bir oda yani, stüdyo dairelerdir yüksek ihtimalle. İşte evin büyüklüğü arttıkça biliyorsunuz daha da fiyatları da artıyor zaten. Yani ev satın almak milyonlarca dolar, ev kiralamak yüz binlerce lira burada. Dolayısıyla Moskova özellikle hiç ucuz bir şehir değil. Ama şehrin neresine giderseniz gidin bir tertip, bir düzen ve bir temizlik söz konusu. Her yer çok temiz. İşte bu binanın eski ismi de Gastinitsa Ukrayna'ydı. 2010 yılından sonra değiştirmişler ve
Radisson Collection olmuş. Ve tabi buradaki bütün marka isimleri reklam değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Stalin'in gösteriş ve mimari hırsının bir sembolü olarak görebiliriz yani bu yapıyı. Şehrin de böyle en güzel yerlerinden bir tanesinde şu an otel olarak hizmet veriyor. Ben de sizlerle paylaşmak istedim burayı da. Kışlarıyla ünlü Moskova acayip sıcak şu anda arkadaşlar. Yani herhalde 30-35 civarında bir sıcaklık vardır. Şimdi bir sonraki destinasyonumuza Moskova City'ye götüreceğim sizi. Yine şehrin ilginç ve pek bilinmeyen, daha doğrusu bilinen fakat pek gösterilmeyen noktalarından bir tanesi. Ama oraya taksiyle gideceğim. Yürüyerek gidersem yaklaşık bir 40-45 dakika sürüyor. En iyisi taksiyle gidelim. Arkadaşlar Moskova deyince tabii aklımıza her zaman işte tarihi, o şehir merkezi, Kremlin, Kızıl Meydan onlar geliyor. Fakat Moskova'nın bir de böyle bir tarafı var. Yüksek gökdelenlerin olduğu ve harika restoranların, alışveriş merkezlerinin, işte insanların çıkıp takıldığı mekanların olduğu çok güzel bir böyle modern bir alanı da var. Sanki New York'taymışçasına, işte Dubai'deymişçesine yerlerin olduğu bir mekan. Buranın ismi Moskova City. Yani Moskova şehri, Moskova City. Mesela şurada 90. katta restoran yazıyor. Evet, bu binanın en üst katında yani. Şöyle bakarsak 90. katta yemek yeme ihtimaliniz var burada. Ve şu karşıda bir alışveriş merkezi, Afimol. Burası Moskova'da tabii son dönemde yapılan, tabii aslında onlarca yıl oldu belki de. Tam tarihini öğrenir yazarım. Genel anlamda ofislerin olduğu, yani iş yerlerinin olduğu büyük gökdelenler. Ve tabii ben bunun yüksek ihtimalle size drone görüntülerinde izletiyorum şu an. İzliyorsunuz. Yani burayı işte hiç çeken olmadı diye düşünüyorum. Moskova'ya gelip buraları size gösteren olmadı diye düşünüyorum. Herhalde ben ilk olarak gösteriyorum. Burada Rusya'daki bütün böyle büyük kuvvetli firmalarında ofislerinin olduğu bir yer. Ayrıca bir turu da oluşmuş bunun, yani 90. katta bir manzara terası varmış. İsterseniz oraya tur düzenliyorlar. 1000 rubleye çıkıp oradan da bütün Moskova'yı izleyebilirsiniz dediler. Belki yapabilirim, bilmiyorum. Bir daha buraya ne zaman geleceğim ki? Neden yapmayayım, değil mi? Yani bu binanın 90. katına çıkartıyorlar. Buradan şu alışveriş merkezine bir girelim içeriye. Arkadaşlar uzun zamandan beri bana özelden beni Rusya'da evlendir diye mesajlar geliyor. Hatta bugün bile geldi. Madem bu kadar soruyorsunuz, ben de size bugünkü videonun sponsoru Ruswife'tan birazcık bahsedeyim. Ruswife sıradan bir arkadaşlık ve buluşma sitesi değil. Rusya'dan ciddi ilişki ve hayat arkadaşı arayan insanların bulunduğu bir platform. Ben Rusça bilmiyorum, nasıl anlaşacağız derdi de yok. Uygulamanın kendi içindeki çeviri özelliği sayesinde farklı dilleri konuşsanız bile mesajlarınız otomatik çevrilir ve kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz. Siz de Rusya'dan biriyle tanışıp ciddi bir ilişkiye şans vermek istiyorsanız Ruswife'a göz atabilirsiniz. Linki açıklamaya bırakıyorum, ilk yoruma sabitliyorum ve videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oraya da bir bakalım. Hala da burada şeyler de var. Her günde yeni bir şey yapıyorlar. İnşaat çalışmaları da var. Ha, burası metro. Alışveriş merkezi ve metroya gidiyormuş. Metro istasyonunda buraya kadar geliyor. Yanılmıyorsam kırmızı hat bu. Yani şeyden biniyorsunuz. Yanılıyor da olabilirim. Bakın, şehir merkezinden biniyorsunuz, buraya kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel, şık kafelerin, mekanların olduğu bir alışveriş merkezi. Gayet güzel bir yer. 5 katlı bir merkez. Şimdi en üst katına bir çıkayım. Oradan bir yerler görünüyor mu, görünmüyor mu? Ona göre artık devam edelim. Gerçekten inanılmaz dizaynlı bir alışveriş merkezi. Üstünü şöyle yine cam mekan yapmışlar. Gökyüzünü ve
diğer gökdelenleri görebiliyorsunuz. Üst kata çıkacağım. Oradan da bir aşağıyı görmeye çalışacağım. Bakalım nasıl oluyor. Sonrasında gezmeye devam ediyoruz. Burada da yine Türk yemekleri var. Bakın, Kafe Ankara. Evet, yeme içme bölümü de böyle. Yine bizden bir şeyler var. Pide, Türk yemekleri, her şey var. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Aynen. Çekebilirim değil mi? Evet, Türk yemekleri satan bir yerde arkadaşlar, görüyorsunuz. Moskova'da fazlasıyla var. Merhaba, hoş geldin abi. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz abi, hoş geldin abi. Ne istersin abi? Ben şu an tokum, çok sağ olun. Bir şey yemeyeceğim ama. Çay ikram edelim. Çay olur. Çayınız varsa bir çay içebilirim. Siz Türkiye'densiniz değil mi? O abimiz Türk abi. Her şey var. Bizim Türk yemekleri görüyorsunuz. Burada çay da var, her şey var. Bir çay içeyim ben bari. Abi çayınız hazır. Buyurun. Teşekkür ederim. Şeker falan. Siz nerelisiniz? Biz Özbekistan'dan abi. Özbekistan. Türkçeniz iyi ama bayağı güzel. Öğrendik burada, çalışa çalışa. Burada öğrendin değil mi? Abilerle. Türkiye'nin neresindensiniz? Ben İstanbul'dan geliyorum abla. İstanbul'dan mı? Da var. Bu benim değil mi? Evet abi. Şeker lazım mı? Yok, ben şeker kullanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi YouTube'a koyacağım, bilginiz olsun. Eyvallah abi. Ne de izleyelim ya. İzledik abi. Yine çayı bulduk arkadaşlar. Görüyorsunuz, Türkiye gibi olmuş artık Moskova. Nereye gitseniz bir Türk restoranı veya bir Türkler hep burada. Güzel oldu ama yani Moskova'daki Türkleri ve birazcık da şehrin böyle az bilinen ya da az gösterilen yerlerini görmemiz. Birazcık da dışarı çıkayım, dışarıyı gezelim. Ondan sonra yine burada Moskova'nın böyle şu an yeni revaçta olan yerlerinden bir tanesine götüreceğim sizi. Orası da çok güzel bir yer. İnsanlar gelip burada da böyle geziyorlar. Hafta sonlarını falan değerlendiriyorlar yani. Görüyorsunuz, bir gezme alanı, insanların oturma alanı falan da var. Şu binanın şekli gerçekten de çok iyiymiş ya. Yılan gibi vallahi. Daha doğrusu bütün binalar, bütün gökdelenler burada etkileyici. Yani Moskova'da geldiğinizde size yeni bir gezilecek yer isterseniz gelip burayı da görün. Tabii halen yapımı devam eden yerler de var. Burası herhalde birkaç sene sonra çok daha enteresan, güzel bir yer olur. Bütün gökdelenler ve ben aynı kareye ancak bu kadar sığabildik. Ama gördüğünüz gibi işte muhteşem bir yer. Gerçekten farklı bir rota arıyorsanız eğer Moskova'ya geldiğinizde bu videodaki rotayı izleyerek inanılmaz bir gün geçirebilirsiniz. Kameramı en geniş açıya aldım. En geniş açı lensini taktım. Ve o şekilde size buraları birazcık daha göstereyim şöyle dışarıdan. Şu herhalde en afilli olan gökdelen. Bu tarafta yine böyle birçok gökdelen var. Bunların çoğusu, tabii söyledim ya, bunlar business center, ofis olarak kullanılıyor. Şurası zaten alışveriş merkezi, işte mall, Afi Mall. Burayı da geride bırakalım ve şimdi sizi Luzhniki Stadyumu'nun olduğu bölgeye götüreceğim. Orası da yine buranın trend yerlerinden, yeni yeni revaçta olmaya başlayan yerlerinden bir tanesi. Luzhniki Stadyumu'nun olduğu yere geldik. Burası Luzhniki metro istasyonu sevgili arkadaşlar. Neden buraya geldik? Kısaca anlatayım. Burası yine şehrin böyle Moskovalıların gezdiği, dolaştığı trend yerlerinden bir tanesi. Yeni trendlerinden bir tanesi. Hemen zaten etraf kalabalıklaştı, gördünüz. Şimdi burada
insanların gezdiği, dolaştığı yerler var. Veya kafeler, restoranlar var. Şimdi o taraflara doğru gideceğim. Bu bölge Luzhniki Stadyumu'nun olduğu bölge. Yani genelde Spartak Moskova'nın maçlarını yapmış olduğu stadyum. Üst taraf tren yolu. Yani az önce geldiğim yer. Burası da Luzhniki Stadyumu. Şu ileride zaten birazdan göreceksiniz. Burası Spartak Moskova'nın kendi ya da başka bir kulübün özel mülkü değil. Rusya hükümetinin mülkü, yani Rus devletinin mülkü. Ve tabii ki burada genelde Rusya milli takımı oynuyor maçlarını. Şimdi bunun etrafında insanların böyle güzel zaman geçirdiği, eğlendiği güzel yerler var. Hafta sonları buralar işte hep böyle. İnsanlar sürekli dışarıdalar. Yani inanılmaz güzel bir sosyalleşme alanı oluyor burası Moskovalılar için. Eğer siz de gelirseniz, yine dediğim gibi farklı bir destinasyon, farklı bir rota arıyorsanız bu bölüm birebir. Гости столицы, ура! Ура, Лужники, мы счастливы быть Evet, с çok вами. enteresan Но bir сегодня kutlamaya denk geldik herhalde. самый заветный подарок, музыкальный подарок. До новых встреç! Burada da döner var bak. Спасибо, друзья! Her yerde döner satıyorlar Лучший arkadaş. город земли! Фестиваль «Шелковый путь». Evet, festivalmiş. Şelkovi Put Rally Festivali. Konserler falan da veriliyor tabi. Ama müzik var, dolayısıyla ben burada kapatıyorum. Завтра не проснемся, никаких больше. Старший город не покинем, и уйдем тобой. Luzhniki Stadyumu burası. Tat Rusya'nın. Burada ama genelde Spartak Moskova takımı maçlarını yapıyor. Burada festival yapıyorlarmış arkadaşlar. Festivale denk gelmemiz de enteresan oldu. İlginç görüntüler gördük. İşte aradığım yer tam olarak buydu. Gördüğünüz gibi burası muhteşem oluyor. İnsanlar buraya geliyorlar. Güneşleniyorlar, işte suya giriyorlar. Böyle sıcak havalarda enteresan güzel bir yer oluyor. Zaten su gösterilerine de bakar mısınız? Yani efsane güzel bir yer yapmışlar. Şimdi tabii yeniden şey başlıyor. Şu gördüğünüz su gösterisi başlıyor. Burada zaman zaman bunu yapıyorlar. Müzik olduğu için çok fazla çekemiyorum aslında. Daha doğrusu çekeceğim görüntüleri siz. Eğer telif olursa sadece görüntüleri izleyeceksiniz. Şöyle biraz insanların arasında yürüyeyim. Yani böyle çok güzel bir alana çevrilmiş burası. Yeni yapılmış. Şu yukarıda da bir restoran var. Şeyle çıkıyorsunuz, teleferikle oraya gidiyorsunuz. Bütün Moskova'yı ayaklarınızın altına seriyor ve çok güzel bir manzarada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinizi, öğle yemeğinizi.
İnanılmaz güzel bir yer. Tabii ben şimdi oraya çıkmayacağım. Size birazcık daha burayı göstereyim ve ardından artık zaten videomuzu noktalayacağız. Evet, birazcık daha şöyle dolaşalım, etrafı bakalım. Bu arada şunu da söyleyebilirim. İnsanlar burada çok çekingen davrandılar. Yani hiç kameraya, konuşmaya yakın bakmadılar çoğunlukla. Her halükarda yine de çok heyecanlı, güzel, hareketli bir ortam. Eğer Moskova'ya gelirseniz burayı da yine seyahat listenize ekleyin. Gün de batıyor artık yavaş yavaş. Şu tarafta nehir var. Yine Moskova Nehri'nin bir kolu. Oraya gidelim. Oraya da bir bakalım. Gerçekten Moskova'da, özellikle bu bölgelerde hayat başka akıyor. Здравствуйте. Тот, который подошел. Yani gençler arabalarla buralara gelip hünerlerini sergiliyorlar. Bu güzel hanımlar için. Biz de şöyle karşıya geçelim hemen. İnsanlar burada hayatlarını yaşıyorlar, böyle sürüyorlar ve bu ülkede şu an savaş var. Bazen soruyorsunuz, gelinir mi, güvenli mi? Alın bakın, güvenli mi? Zipline var. Yukarıdan isterseniz yine buraya kadar kayıyorsunuz ve şey de var. Kanatnaya Daroga, yani teleferik. Teleferikle şuradaki restorana gidiliyor işte. Oradan da bütün nehir manzaralı, stadyum manzaralı buraları gezebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Лера хорошая. У меня вот эта рука. Еще раз нас. Мы не поняли, нам надо полный рост взять. А я всегда говорю, что это портрет. Получается, что... Eğer bir gün Moskova'ya yolunuz düşerse bu bölgeyi de seyahat listenizin bir kısmına ekleyin arkadaşlar. Ну, я без музыки не могу. Можете что-нибудь спеть? İşte o. Можете что-нибудь спеть? Я не могу. Buradan da isterseniz şey yapabiliyorsunuz. Sanırım bot turu ya da katamaran turu gibi bir şey yapabiliyorsunuz burada. Onun sırasını bekliyorlar. Ya da böyle gelip sahili, Moskova Nehri'ni izleyebiliyorsunuz. Çok güzel ortam ya. Yani keşke burayı daha önce keşfetmiş olsaydım dedim. Gerçekten gelip gezilecek yer yani burası. Lujniki. Bununla işte nehir turu yapıyorsunuz. Çok güzel. Şuradan bir kahve alalım. Bir şeyler alalım. Ve içelim, su alayım ya. А по картам посмотри. Evet, fiyatlar da böyle. Burada yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz. 330, 540, 760.
Gördüğünüz gibi içecekler 390. Güzel. Arkadaşlar benim için gerçekten muhteşem bir gün ve muhteşem bir gezi oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Artık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize sevgilerimi, saygılarımı ve pozitif enerjilerimi iletiyorum. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Görüşmek üzere. Lütfen tabii videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, hype puanı göndermeyi ve katıl butonundan üyeliklere katılmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.